Soğuk, dünyayı sarhoş eden bir sessizlikle geldi. Kışın acımasız pençesi toplumları ve hayatı silip süpürdü. Binlerce yıl süren medeniyet karın beyaz sessizliği altında eriyip gitti. Ancak kurtulan bir avuç insan umudu ve hayatta kalma arzusunu içlerinde taşıyarak bir araya geldi. Bir fırın etrafında toplanan son insanlar ateşin sıcaklığında birleştiler. Gökyüzündeki donmuş yıldızlar çaresizliği kararttığı dünyayı izliyordu. Hayatta kalanlar paylaşım ve dayanışma ile hayatta kalmaya çalıştılar. Fırının yanında topluca geçirdikleri zaman birbirlerine güç veren bir bağ oluşturdu. Gıda ve yakacak bulmak için cesurca dışarıya çıkan bu dirençli grup doğanın vahşi güçleriyle mücadele etti. Kar yığınları ve buzlu rüzgarlar hayatta kalmak için kararlı bir direnişle karşılandı. Her gün birlikte geçirdikleri anlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir ısınma sağladı. Bu küçük grup insanlığın son olduğu olarak kışın soğuk kucağında hayatta kalmaya çalışırken dayanışma ve sevgiyle dolu bir hikaye yazıyordu. Güneşin soğuk dalgalarıyla sarsılan dünya, hayatta kalmayı başaran bir avuç insanı geride bıraktı. Molly, Sergey, Ahmose, Patrick, Mia, Jesse, Gina, Bahiti, Hector ve Alonso soğuğun gölgesinde bir fırın etrafında bir araya geldi. Grup sert koşullara karşı direnç göstererek hayatta kalmaya çalışan topluluğun temelini oluşturdu. Molly liderlik vasfıyla tanınan cesur bir savaşçıydı ve grubun öncüsüydü. Sergey soğuk dünyada kaynakları bulma konusunda uzmanlaşmış bir savaşçı olarak öne çıktı. Ahmose kültür ve eğitim konularında bilgi birikimiyle topluluğa rehberlik etti. Patrick, Mia, Jesse ve Gina yeni yapıları inşa etmek ve teknik becerileriyle medeniyetin büyümesine katkıda bulundu. Bahiti tıbbi ihtiyaçlarla ilgilenerek topluluğun sağlık durumunu korumaya odaklandı. Hector savunma konusundaki uzmanlığıyla dış tehditlere karşı topluluğu korudu. Alonso kaynakların adil dağıtımı ve iş dengeyi sağlama konusunda önemli bir rol oynadı. Zaman içinde bu savaşçılar fırının etrafında topluluğu sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda gelişmesini sağladı. Her bir savaşçı kendi beceri ve yetenekleriyle birbirini tamamlayarak bir güç birliği oluşturdu. Bu cesur grup hayatta kalanların umudu oldu ve yeni bir medeniyetin filizlenmesine öncülük etti. Molly'nin liderliğinde grup soğuk dünyanın zorluğuna karşı birlikte direndi. Sergey'in kaynakları bulma becerisi topluluğun sürdürülebilir bir şekilde var olmasını sağladı. Ahmesen'in kültür bilgisi topluluğun bir geleceği olduğuna dair umut verici bir vizyon sundu. Hector'un savunma uzmanlığı topluluğu dış tehditlere karşı korumada kilit bir rol oynadı. Alonso'nun adil yönetimi içsel dengeyi koruyarak topluluk içinde uyumu sağladı. Bu 12 savaşçı soğuk dünyada insanlığın direncini ve dayanışmasını sergiliyordu. Bir araya gelen bu dirençli grup kendi kültürlerini inşa etmek ve medeniyetlerini yeniden kurmak için birlikte çalışmaya başladı. Gelişen teknoloji, bilim ve dayanışma sayesinde insanlık tekrardan ayağa kalkmaya başladı. Yıllar içinde bu küçük topluluk sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda büyük bir medeniyetin temellerini atmaya başladı. Yeniden yeşeren tarlalar, inşa edilen yapılar ve bilimde kaydedilen ilerlemeler geçmişin karanlığını unutturdu. Bu yeni medeniyet doğanın zorluklarına meydan okuyarak dayanışma ve bilgelikle dolu bir geleceği kurmaya kararlıydı. Diyarı hükmü altına alan bu medeniyet adalet ve barışı savunarak insanlığın geçmişte yaşadığı kışın soğuk gölgesini unutturdu. Bu sefer güçleriyle değil bilgi ve sevgiyle aydınlanmış bir dünya inşa ettiler. İnsanlık geçmişteki zorluklara karşı kazandığı zaferle yepyeni bir başlangıca adım attı. Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım girişteki hazırladığım hikayeyi beğenmişsinizdir. Senaryo ve söz müzik bana ait. Ya çoğu kişi fark etmese de oyunda bir hikaye var. Oyunun hikayesi var yani. Videonun başında anlattığım hikayeyi ben kendim uydurdum. Ama oyunda kendine ait bir hikayesi var. Özellikle savaşların hikayelerini konu alacağım. Tüm savaşları farklı bölümlerde okuyacağım. Molly ile başlayacağım abi. Molly'nin hikayesi neymiş onu bir okuyacağız. Şuradan kitap kısmına girdiğimizde birden başlayalım şimdi. Şimdi size kanalımızda sponsoru olan Digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Digipin.com'a girdiğinizde
Videomuzun açıklama kısmında bulunan linkten tıklayıp kaydolduğunuzda birçok oyunlarda bayağı indirim, %10'luk bir indirim oluyor. Valorant gibi, PUBG gibi, Mobile Legends gibi, Metin 2 gibi, Whiteout Survivor gibi, Brawl Stars gibi, yani şuradaki birçok oyun içi parayı daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz. Şöyle oyunun genelini göstereyim. Exxon, Blue TV, Brawl Stars, işte Google Play, PUBG, tüm bu oyunlarla alakalı oyunlara para yatırmak istiyorsanız Digipin.com'u kullanıp daha uygun fiyattan paketle satın alabilirsiniz. Digipin.com'a katkılarından ve de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de kullanın, daha ucuza paketler alın. Hikayesi: bazı savaşçılar sonsuz kıştan nefret eder. Ama Molly oldukça özgün bir tutuma sahiptir. O karlı araziden ve içindeki yeni bitki ve hayvanlardan çok keyif alıyor gibi görünüyor. Ne de olsa can her istediğinde kartopu savaşları yapabiliyor. Kızakla kayabiliyor. Ve bir kardan adam yapabiliyor. Ama en önemlisi, Molly bu karlı dünyadan başka bir dünyayı hiç tanımadı. Hatta onun Şafak İttifakı'ndan önceki hayatına dair pek bir şey bilinmiyor. Bahiti Molly'nin bir Proton kalesine karşı düzenlenen barışı koruma operasyonu sırasında buldu. Hikayenin en inanılmaz kısmı, Bahiti'ye göre ekibin sağlam bir savunmaya sahip kaleden kaçmayı başarmasında Molly'nin çarpışma güçlülerinin önemli bir rol oynamasıydı. Bahiti'ye göre Molly, Proton çarpışması programının ayrılmaz bir parçasıydı. Bu onun kendisine has kar topu fırlatıcı silahını da açıklamaktadır. Ancak Molly onu daha çok kar topu savaşlarında kullanmaktan hoşlanıyor. Bahiti'nin onu kurtarmayı başarması Molly'nin güvenini kazanma kabiliyetine bağlıydı. Bir Proton askerinin oku Bahiti'yi yaraladığında Molly öfkeden çıldırdı ve tüm muhafızlar hiç zorlanmadan öldürdü ve sonra Şafak İttifakı üyeleriyle kaçtı. Molly'nin soğuğa karşı tuhaf bir yakınlığı var. Dondurucu koşullar hiç zorlanmadan dayanabiliyor. Ayrıca mükemmel savaş sezgisi ve alışılmışın dışındaki çarpışma teknikleri, özellikle kar ve buz üzerinde, Şafak İttifakı'nın çok ilgisini çekti. Molly'nin anormal kabiliyetinin kaynağı ne mi? Araştırma hala sürüyor. Daha sonradan anlaşıldığı üzere Proton, Molly'yi büyük bir yeraltı tesisinde tuhaf bir kapsül içinde uyurken bulmuş. Bazıları Molly'nin gezegen ile arasında gizemli ve açıklanmayan bir bağ olduğuna inanıyor. Uyandığında Molly, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyordu. İnsanüstü bir canlılık ve fiziksel kuvvete sahipti. Proton bundan faydalanmak istedi ve onu örgüt için seçkin bir suikastçı olarak eğitti. Sonraki Şafak İttifakı onu bu kaderden kurtardı. Bahit ve diğerlerinin tek isteği Molly'nin bu tuhaf dünyada mutluluğu bulmasıdır. Vay be, bizim yaramaz kız Superman gibi Kaptan Amerika gibi buzun içinde bulmuşlar. Tabii ikinci karakteri de okuyacağım gençler. Ahmose. Ahmose aktif bir ateş kristali olan Cho'Tonha'nın kalbini korumak ve kullanımını kontrol etme kutsal görevi üstlenmiş kadim bir muhafızlar klanından gelmektedir. Solaris hanedanlığı bu muhafızların yardımıyla ateş kristali enerjisini kontrol etme gücüne elde etmiştir. Ancak krallık muazzam bir güç elde edince kral kendi koruyucularına ihanet etmiş ve onları sürgün etmiştir. Daha sonra ateş kristali enerjisi sönmüş ve muhafızların kaderiyle bilmeze sürüklenmiştir. Kısa bir süre önce Ahmose'nin silahı ona bir sinyal gönderip ateş kristalinin yeniden uyandığını bildirdi. Muhafızlardan hayatta kalan son kişilerden biri olarak klanını geride bırakıp bir intikam görevine atıldı. Hedefine ulaştığında Ahmose'yi çarpıcı bir gerçeklik bekliyordu. Eski imparatorluk çökmüş, bu durumda ne yapacağını şaşırmış, bir ikilemde karşı karşıya kalmıştı. Güneş Ateşi Kalesi'nin yeni hükümdarlarına destek olacak veya baş kaldıracaktı. Ki o destek olmayı seçti büyük ihtimal. Ahmose'nin mızrağı ve kalkanı bir zamanlar atalarının gurur kaynağıydı. Bu iki silah ateş kristali enerjisiyle aşılanmış ve canlanmıştı. Ahmose bir keresinde kaybolan silahları onların çağrısını duyarak bulmuştu. Onları döverek onarırken atalarının eski görkemini yeniden inşa eder gibi bir özenle çalıştı. Güneş Ateşi Kalesi'nde biraz zaman geçtikten sonra Ahmose yeni bir başkanın eski imparatorluk hükümdarı gibi bir zorba olmadığından emindi. Çocuka'nın kalbi ile iletişim kurma yeteneğini kullanarak bu başkanın çoğu kişinin takdirini kazanmış bir hükümdar olduğunu anlattı. Çocuka'nın kalbi Ahmose'yi muhafızlık kaderinden azat etti ve ona ve klan üyelerine özgürlüklerini verdi. Artık bir muhafız olarak vazife başında olmayan Ahmose hayatta yolunu şaşırdı. Neyse ki cesareti ve olağanüstü çarpışma yetenekleri sayesinde şeflerin hayranlığını kazandı. Bugünlerde kalkanıyla yeni inşa edilmiş şehirleri koruyor ve bu son derece soğuk dünyada bocalayan savaşlara yardım ediyor. Yani Gen 4'ler geldiğinde şu hikayeler gelmiş.
Mia. Her şehrin en heyecan verici haftası Mia'nın ünlü kafilesinin geldiği zamandır. Mia'nın sanatçılarının ne tür yeni gösteriler hazırladığını görmeye can atan çocuklar onları daima heyecanla karşılar. Burada zevk sahibi alıcılar için olağanüstü değere sahip mallar da bulunabilir. Mia'nın gösterileri dev adamlar, illüzyonistler ve uzak ülkelerden gelmiş ortadan yok olan ninjalarla dillere destandır. Ama genelde insanların aklını başından alan bir kahin rolünü üstlenen Mia'dır. Büyüsü sayesinde bir insanın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında gerçekleri görme gücüne sahip olduğu söylenir. Bu, Mia'nın etkili ve karlı bir şekilde kullandığı bir yeteneğidir. Herkesin bildiği gibi gerçek bir kahin diye bir şey yoktur. Yine de şüpheciler Mia'nın yeteneklerini kaç defa çürütmeye çalışsa da henüz biri onun sözlerindeki dehşet verici doğruluğun kaynağını açıklayamamıştır. Falcı Mia. Mia'nın kafilesi sadece ilginç ıvır zıvırlar değil, aynı zamanda diğer şehirler, Şafak İttifakı, Poeton ve diğer önemli gruplar, bireyler ve eski imparatorluktan arta kalanlar hakkında bilginin de kaynağıdır. Bunda seyahat etmenin etkisi vardır ki, tabii ki, ancak Mia'nın müşterileri onun bunca değerli bilgiye nereden ulaştığından hala tam olarak emin değildir. Yine de bilgilerin doğruluğundan asla şüphe etmezler. Ama Mia'nın da bir vicdanı var. Bu tür sırları sadece güvenini hak ettiği kişilerle paylaşır. Abi o zaman bana paylaşmıyor çünkü Mia'nın fal kulübesinde ateş kristali çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartamıyorum. Demek ki bana güvenmiyor. Bahiti kendini sık sık Mia'nın kahin kulübesinde bulan çok sayıda gözü pek keşiften biridir. Kaşiften biridir. Ve Mia'nın havada duran kristal küresinin gerçekten bir büyü olup olmadığını sorgular. Mia daima onu dikkatli gözlerden kaçırmayacak bir göz yanılgısı olduğunu söyler. Ancak Bahiti Şafak İttifakı'nda en parlak zekalı kişilerden biri olmasına rağmen Mia'nın sihir numaraları ardındaki mekanizmayı henüz keşfedememiştir. Mia'nın geçmişi de bir gizemdir. Ve tabii gizemli takipçilerinin birçoğunun kimliği de öyle. Onun bakımsız, çoğunlukla korkunç tayfasının hikayesini kimse tam bilmiyor. Bir efsaneye göre eşkıyalar Mia'nın kafilesini soyacakken yanlışlıkla kafilenin korkutucu muhafızlarından birinin maskesiz yüzünü görmüşler. Gördükleri şey onları öylesine etkilemiş ki arkalarına bile bakmadan kaçmışlar. Mia'yı, onun becerileri veya takipçilerini anlamak zor. Tundra'daki varlıkları bir bilmece olabilir. Ama kesin olan şey şu ki bu gizemli grubu veya onun liderini kızdırmak çok ama çok aptalca bir hareket olur. Vay be. Abi büyü yap işte basana. Artifek var sağında sonunda. Neyse gençler. 3 kahramanı yaptık. Farklı bölümlerde ara ara 3 kahraman 4 kahraman olarak çekerim. Video fazla uzamadan o şekilde yapmış oluruz gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Okumamda biraz sorun olabilir. Takıldığım yerler olabilir. Yani hikaye anlatımı şekilde değil de düz bir metini okur şekilde yaptım. Hikaye anlatır gibi yapsan daha iyi olurdu aslında. Etkili olurdu. Ama öyle bir yeteneğim yok maalesef. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Videoyu izleyenlerin %70'i hala abone olmadan izliyor. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. 5000 hedefimiz var. 5000 hedefe doğru emin olmayan adımlarla ilerliyoruz bakalım. Görüşürüz.